Bugün genelde çok az bilinen, hakkında çok konuşulsa da çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuyu ele alacağız. Kökleri binlerce yıl öncesine, Mezopotamya'nın kalbine dayanan bir inancı ve onun insanlarını. Yezidilik ve Yezidiler. Evet, Önümüzde Tori'nin Bir Kürt Düşüncesi, Yezidilik ve Yezidiler adlı çok detaylı bir araştırması var. Amacımız da bu kaynak üzerinden bu özgün inancın felsefesini, kutsal figürlerini, tarih boyunca neler yaşadıklarını anlamaya çalışmak. bu gerçekten de labirent gibi bir konu. Çünkü Yezidilik tek bir kaynaktan beslenmiyor. Hı hı. İçinde Zardüştlük var, eski Kürt mitolojileri var, İslam'dan, özellikle de Sufizm'den derin izler var. Hatta Maniheizm'den esintiler, bütün bunların bir araya gelmesiyle oluşmuş, senkretik dediğimiz türden bir yapı. Yani tarihin farklı katmanlarına dokunmamız gerekecek. Kesinlikle farklı dönemlere ve coğrafyalara uğramadan anlamak pek mümkün değil. O zaman en temelden, yani Yezidilik öncesi dönemden başlayalım. Kaynağa göre o dönemdeki Kürt boylarının çok tanrılı bir inanç sistemi var. Ama buradaki tanrı figürleri hani bildiğimiz mitolojilerden çok farklı. Evet. Benim en çok ilgimi çeken detay tanrıların ölümlü olması. Bu inanılmaz bir fikir. Kesinlikle öyle. Düşünsenize, Yunan ya da Roma mitolojisindeki gibi ölümsüz, insanüstü varlıklar değiller. Kaynağın bahsettiği Hurri tanrıları, insanlar gibi doğuyor, büyüyor, aşık oluyor, evleniyor. Çocuk yapıyorlar. Evet, çocuk yapıyor ve hatta ölüp gömülüyorlar. Bu, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi de tamamen değiştiriyor. Bir baba-oğul ilişkisinden çok bir efendi-köle ilişkisine benziyor. Anladım. Tanrılar güçlü, insanlar onlara hizmet etmek zorunda. Ama ikisi de aynı yaşam döngüsünün bir parçası. Bu bile tek başına bütün dinamikleri alt üst ediyor. Bir de tanrıların karakterleri meselesi var. Genelde bir tanrı iyidir, diğeri kötüdür, değil mi? Biri savaşı temsil eder, diğeri aşkı. Ama burada durum daha karmaşık. Evet, tam bir ikilik, yani dualizm hali var ama bu iyi ve kötünün net bir şekilde ayrıldığı bir dualizm değil, tam tersine her ikisinin de aynı varlıkta birleştiği bir durum. Nasıl yani? Mesela kaynakta adı geçen tanrıça Savuşka hem güzelliğin ve aşkın tanrıçası hem de savaşın ve yıkımın. Ya da tanrı Vayu hem hayat veren nefesi hem de can alan ölümü temsil ediyor. İyi ve kötü, yaşam ve ölüm hepsi aynı kaynaktan geliyor. İşte bu nokta Yezidiliğin en merkezindeki ve en çok yanlış anlaşılan figürüne, yani Melek Tavus'a gelmemizi sağlıyor sanırım. Bu iyi kötü iç içeliği onun sembolizminde de var, değil mi? Hem de en derin şekilde. Melet Tavus, Yezidiliğin sırrı desek yeridir. Önce isminden başlayalım. Tavus kelimesi bize direkt tavus kuşunu çağrıştırsa da Evet. kaynakta ilginç bir etimolojik kökene işaret ediliyor. Latince tanrı anlamına gelen Theus. Bu bile başlı başına ezber bozan bir bilgi. Vay canına. Yezidiler melek tavusu tasvir ederken genellikle tavus kuşu ile horoz karışımı bir figür kullanırlar. Burada her bir hayvanın sembolik bir anlamı var. Bir saniye, bu çok ilginç. Yani Melek Tavus figürü tek bir varlıkta hem iyiliği hem de kötülüğü mü barındırıyor? Tavus kuşu ve horozun temsil ettiği şeyler neler? Aynen öyle. Bu, Zerdüştlükteki o net iyi-kötü ayrımından çok daha farklı bir yorum. Sembolizm şöyle. Göz alıcı güzellikteki tavus kuşu, Zerdüştlükteki iyilik tanrısı Ahura Mazda'yı temsil ediyor. Tamam. Dövüşken kavgacı bir hayvan olan horoz ise kötülüğün temsilcisi Ahriman'ı, melek tavus figüründe bu iki hayvanın birleşmesi, iyi ile kötünün aynı kaynaktan geldiği ve aralarında ebedi bir mücadele olduğu fikrini somutlaştırıyor. Yani Yezidilikte mutlak iyi ya da mutlak kötü diye bir şey yok. Her şey aynı bütünün parçası. Tam olarak bu. Bu dualist felsefe sanırım inancın temel yaşam anlayışına da yansımış. Özellikle o cennet ve cehennem anlayışları. İnanılmaz. Kaynağa göre bizim bildiğimiz gibi bir öte dünya konsepti pek yok, değil mi? Evet, bu belki de Yezidiliğin en devrimci felsefi duruşu. Onlara göre cennet de cehennem de öbür dünyada değil, tam olarak şu an yaşadığımız bu dünyada. Bu dünyada mı? Evet, bu hayatta. İnsan kendi özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin sonucunu, yani ödülünü ya da cezasını bu hayattayken görür. Ölümden sonra gidilecek bir ödül veya ceza mekanı yok.
Bu çok ağır bir sorumluluk yüklüyor insana. Yani nasılsa sonra hallederim ya da öbür dünyada mükafatını alırım gibi bir kaçış yolu bırakmıyor. Aynen, yaptığın her şeyin yankısını bu hayatta duyacaksın diyor. Müthiş bir felsefe. Kesinlikle. Bu felsefe insanı edilgen bir figürem olmaktan çıkarıp kendi kaderinin yazarı haline getiriyor. Eylemlerinin sorumluluğunu tamamen sana yüklüyor ve dogmatik kalıpları, yani şunu yaparsan cennete, bunu yaparsan cehenneme gidersin gibi kesin kuralları reddediyor. Her şey senin iradene bağlı. Peki bu kadim inançların ve felsefenin günümüzdeki modern Yezidiliğe dönüşmesinde kilit bir figür var. Şeyh Adi bin Musafir. Kendisi aslında bir Sufi mistiği. Bu nasıl bir etki yaratmış? Şeyh Adi 12. yüzyılda yaşamış, köklü bir Emevi ailesinden geliyor ve Bağdat'ta çok iyi bir dini eğitim almış bir Sufi. Fakat bir noktada bu şehir hayatından ve kurumsal dinden uzaklaşıp Hakkari dağlarındaki Laleş Vadisi'ne çekiliyor. Orada bir tekke kuruyor ve etrafında bir cemaat topluyor. Çileci yaşam tarzı, derin bilgisi ve gösterildiği iddia edilen kerametlerle kısa sürede efsaneleşiyor. Kaynakta anlatılan kerametler gerçekten de o dönemin Sufi menkıbelerinde sıkça rastlanan motifler. Vahşi hayvanları evcilleştirmesi, ölüleri diriltmesi gibi. Peki Şeyh Adi'yi diğer Sufi liderlerden ayırıp Yezidiliğin kurucu figürü haline getiren temel özellik neymiş? Onu ayıran şey, sıfırdan yeni bir din yaratmak yerine bölgede zaten var olan kadim Kürt ve Zerdüşt inançlarını kendi Sufi yorumuyla yeniden organize etmesi. Yani bir sisteme oturtuyor. Aynen öyle. Dağınık haldeki inançları, ritüelleri, mitleri alıp onlara bir yapı, bir omurga kazandırıyor. Bu yüzden modern Yezidiliğin mimarı olarak kabul ediliyor. Ve onun yerleştiği o Laleş Vadisi bugün de Yezidilerin kalbinin attığı yer. Bir nevi Mekke'si ya da Vatikan'ı gibi. Kaynakta Austin Henry Layard'ın gözlemlerinden yola çıkarılarak yapılan betimlemeler var. Bizi oraya götürür müsün biraz? Nasıl bir yer Laleş? Gözünüzde canlandırın. Dağların arasında sıkışmış dar bir vadi. Bu vadinin içinde koni şeklinde, yivli, bembeyaz kuleleri olan bir türbe kompleksi var. Güneş vurduğunda parlayan bu beyaz kuleler uzaktan bile çok etkileyici görünüyor. Türbenin ana giriş kapısında çeşitli semboller var. Bir aslan, bir balta ve en dikkat çekici olanı yukarı doğru tırmanan kabartma bir siyah yılan figürü. Siyah yılan. Bu da çok güçlü bir sembol. Neden özellikle siyah bir yılan? Kaynakta bununla ilgili bir yorum var mı? Yılan, pek çok kadim kültürde hem şifanın, bilgeliğin hem de tehlikenin sembolü. Yezidilikteki yorumu daha çok koruyuculuk ve kutsallıkla ilgili. Bir inanışa göre Nuh'un gemisi delindiğinde bir yılan kendi vücuduyla o deliği kapatarak tufandan kurtulmalarını sağlamış. İlginç bir hikaye. Bu yüzden kutsal kabul ediliyor. Laleş'in avlusuna girdiğinizde ise ortada kutsal bir havuz var. Bu suyun Mekke'deki Zemzem pınarından geldiğine inanılıyor. Hac için Laleş'e gelen her Yezidi bu suda vaftiz olarak arınıyor. Yani her Yezidi'nin hayatında bir kez oraya gitmesi gerekiyor. Evet, ömründe en az bir kez Laleş'i ziyaret etmek her Yezidi için en önemli dini görevlerden biri. Bu kadar merkezi bir mekanı ve köklü geleneği olan bir inancın temel metinleri de olmalı. Kaynakta bahsedilen o iki kitaba gelelim mi? Kitap el-Cilve yani vahiy kitabı ve Musaf-ı Reş yani siyah kitap. Elbette bu iki metin inancın temelini oluşturuyor ama içerik olarak birbirlerinden çok farklılar. Kitap el-Cilve doğrudan Melek Tavus'un ağzından yazılmış gibi. Nasıl yani? Birinci tekil şahısla konuşuyor ve ben vardım, varım ve hep var olacağım, evren benim hükmüm altındadır gibi ifadelerle kendi ebedi ve mutlak gücünü ilan ediyor. Çok iddialı ve güçlü bir metin. Musaf-ı Reşt ise daha çok bir yaratılış ve kurallar kitabı gibi sanırım. Aynen öyle. O, yaratılış öyküsünü anlatıyor. Tanrı'nın önce kendi nurundan bir inci yarattığı,
Sonra bu inciyi kırarak içinden çıkan sudan okyanusları, dumandan gökyüzünü yarattığı anlatılır. Sonra kendi özünden melek tavusu ve ona yardımcı olacak diğer 6 meleği yaratır. Anladım. Kitabın 2. bölümü ise Yezidilerin uyması gereken kuralları, yani bir nevi yasakları listeliyor. İşte bu yasaklar gerçekten çok ilginç. Marul, balık, horoz eti yemek, mavi renk giymek, bunlar ilk bakışta birbiriyle alakasız yasaklar gibi duruyor. Evet, oldukça sembolik. Özellikle marul yasağının nedeninin, adının peygamberlerinden birinin adına benzemesi olması, bu kuralların ne kadar sembolik bir dünyadan geldiğini gösteriyor. Kesinlikle. Her bir yasağın arkasında böyle sembolik ya da tarihsel bir hikaye var. Ama en önemli yasak şeytan kelimesini ve buna benzer sesler içeren şat, kaytan gibi kelimeleri telaffuz etme yasağı. Evet. İşte bu, Yezidilerin tarih boyunca şeytana tapanlar olarak yanlış anlaşılmasının ve büyük zulümler görmesinin temel nedeni. Yani aslında bütün trajedinin kaynağı bu dilsel yasak. Dışarıdan bakanlar onların şeytan kelimesini söylemekten korktuklarını ve bu yüzden ona taptıklarını düşünüyor. Aynen. Oysa gerçek sebep tam tersi. Tamamen öyle. Onlar için bu kelime en kutsal varlıkları olan melek tavusun dışarıdaki insanlar tarafından ona hakaret etmek için kullanılan adı. Dolayısıyla o kelimeyi telaffuz etmek kendi tanrılarına en büyük saygısızlığı yapmak anlamına geliyor. Yani bir saygı ifadesi aslında. Derin bir saygı ifadesiyken dışarıdan tam tersi bir şekilde bir korku ve tapınma olarak algılanmış ve bu da yüzlerce yıl süren katliamların bahanesi olmuş. Toplumsal yapılarına baktığımızda da yine bu korumacı ve kendine özgü yapıyı görüyoruz. Kaynakta bahsedilen kirvelik geleneği mesela. Çok zekice bir sosyal strateji gibi duruyor. Çok zekice bir sosyal hayatta kalma mekanizması. Yezidi toplumu katı bir kast sistemine sahip. Şeyhler, pirler ve müritler. Bu 3 tabaka kesinlikle birbiriyle evlenemez. Kendi içlerinde bile mi? Evet. Ayrıca bir Yezidinin Yezidi olmayan biriyle evlenmesi de en büyük günah. Bu durum evlenilebilecek insan havuzunu doğal olarak çok daraltıyor. İşte kirvelik burada devreye giriyor. Nasıl? Bir Yezidi aile çocuğunun kirvesini genellikle komşuları olan Sünni Kürtlerden seçiyor. Çünkü geleneklere göre kirvenin kızıyla asla evlenilmez. Yani Sünni bir komşuyu kirve yaparak o ailenin kızını potansiyel evlilik havuzundan çıkarmış oluyorlar. Böylece kendi içlerindeki zaten dar olan evlilik çemberini daha fazla daraltmıyorlar. Tam olarak bu. Bu hem komşularla barış içinde yaşamak hem de kendi kurallarını korumak için geliştirilmiş inanılmaz pragmatik bir çözüm. Hem bir sosyal ittifak kuruyorlar hem de kendi endogamik yani içe kapalı evlilik sistemlerini korumuş oluyorlar. Kaynakta dikkat çeken bir diğer noktada Yezidi toplumunda kadının yeri. Evet, bu gerçekten de birçok kişiyi şaşırtabilecek bir bilgi. Kaynak, kadın-erkek ilişkilerinin oldukça eşit bir düzeyde olduğunu, kadınların sosyal hayattan dışlanmadığını söylüyor. Doğru. Dini törenlerde ve toplumsal hayatta erkeklerle bir arada bulunduklarını ve fikirlerini özgürce beyan edebildiklerini vurguluyor. Bu, bölgedeki birçok geleneksel topluluk yapısıyla karşılaştırıldığında oldukça ileri bir durum. Kesinlikle. Bu da yine inancın temel felsefesinden, yani insanın eylemleriyle bu dünyada var olduğu fikrinden kaynaklanıyor olabilir. Kadın ya da erkek fark etmeksizin, herkes kendi eylemlerinden sorumlu. Ancak bu özgün kimliklerini korumanın bedeli tarih boyunca çok ama çok ağır olmuş. Sohbetin en zor kısmına geldik sanırım. Yezidilerin maruz kaldığı baskılar ve katliamlar. Maalesef. Kaynak 17. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar neredeyse kesintisiz bir zulüm listesi sunuyor. Maalesef bu Yezidi tarihinin en karanlık ve en acı gerçeği. O şeytana tapanlar yaftası onları yüzyıllar boyunca katli vacip bir hedef haline getirmiş. Özellikle Osmanlı döneminde. Evet. Sincar ve Şeyhgan bölgelerinde defalarca ıslah ya da cezalandırma adı altında askeri harekatlar düzenlenmiş. Köyleri yakılmış, malları yağmalanmış, insanlar kılıçtan geçirilmiş. Kaynakta anlatılan en çarpıcı olaylardan biri 1892'de yaşanıyor.
Ömer Vehbi Paşa'nın harekatı değil mi? Evet, Ömer Vehbi Paşa komutasındaki bir ordu, Yezidilere İslam'ı kabul etmeleri için bir ultimatom veriyor. Reddettiklerinde ise büyük bir katliam başlıyor. Ama en acısı ordunun Laleş'e girmesi. Kutsal mekanlarına mı? Evet, Yezidilerin en kutsal mabedi yağmalanıyor, kutsal saydıkları her şey yok ediliyor ve türbe tam 12 yıl boyunca bir medreseye, yani bir İslam okuluna çevriliyor. Bir an durup düşünmek lazım. Bu sadece bir binanın işgali değil. Bu, bir halkın kalbine, ruhuna, kimliğinin merkezine saplanan bir hançer. Kutsal mekanınızın 12 yıl boyunca size düşman görülen bir ideolojinin merkezine dönüştürülmesi. Travmasını tahmin etmek bile zor. Kesinlikle. İşte bu ve bunun gibi onlarca katliam, Yezidilerin neden bu kadar içe kapalı, sırlarını paylaşmayan, kendilerini korumak için katı kurallar koyan bir toplum haline geldiğini bize açıklıyor. Bu bir tercih değil, yüzlerce yıllık bir zulmün sonucunda öğrenilmiş bir hayatta kalma mekanizması. Tarihsel bir travma. Evet, topluluğun DNA'sına işlemiş durumda. Bugün kadim Mezopotamya'nın çok tanrılı inançlarından başlayıp Zerdüştlüğün dualizmine, oradan da Şeyh Adi'nin Sufi yorumuna uzanan çok katmanlı bir inancı Yezidiliği anlamaya çalıştık. Merkezinde iyi ve kötüyü birleştiren Melek Tavus'un olduğu eşsiz bir teoloji. Cenneti ve cehennemi bu dünyada arayan derin bir felsefe ve yüzyıllar süren akıl almaz baskılara rağmen kimliğini korumayı başarmış dirençli bir kültürle karşılaştık. Şeyh Adiye'nin Laleş'teki o beyaz kuleli mabedinden, Muşhaf-ı Reş'in marul ve mavi renk gibi ilginç yasaklarına, kirvelik gibi zekice sosyal geleneklerden, tarih boyunca yaşadıkları o derin acılara kadar Yezidiliğin ne kadar karmaşık ve zengin bir dünya olduğunu gördük sanırım. Gerçekten öyle. Anlaşılması için de gerçekten empati ve saygı gerektiren bir dünya. Bu derinlemesine sohbetin sonunda aklınızda kalması için bir düşünce bırakalım. Yezidilik, insanın cenneti ve cehennemini kendi eylemleriyle bu dünyada tam da şu anda yarattığını söylüyor. Günümüzün karmaşası içinde bu kadim inancın bize kendi eylemlerimizin sorumluluğunu tam olarak üstlenmek ve dünyayı daha iyi ya da daha kötü bir yer yapmanın aslında bizim elimizde olduğu konusunda ne gibi dersler verebileceğini hiç düşündünüz mü?